Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Boulogne-sur-Mer şehrindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz yer Avrupa'nın en büyük akvaryumu. Şimdi burayı ziyarete geldik. Biletimiz erken saatlerde olduğu için önce akvaryum ziyaretiyle başlayacağız. Arkasından da şehrin ufak bir turunu yapacağız ama şehir çok küçük bir şehir. 40 bin nüfuslu bir balıkçı şehri. Şu anda Manş Denizi'nin hemen sınırındayız. İngiltere'ye en yakın, Fransa'nın en yakın kıyı şehri burası. Ufak bir tur yapacağız. İzlenimlerimi aktaracağım. Bakalım neler göreceğiz. İçeride çok çeşitli, envai çeşitli deniz ürünleri var. Deniz canlıları var. Hep birlikte bakacağız, gezeceğiz. Gördüklerimi size aktarmaya çalışacağım. Şu anda akvaryuma girdik. Akvaryum 3 parkurdan oluşuyor. Şu anda biz ilk bölümdeyiz. Bölümde ilk girişte akvaryumun içerisinde böyle deniz anaları sergiliyorlar. Ama bana biraz enteresan geldi çünkü bayağı dar bir alan. Aynalarla böyle genişletme yapmışlar ama içeride yaklaşık 15-20 tane falan deniz anası var. Ve gözlemleyebiliyorsunuz. Bakalım daha ilk duraktayız. Daha ilk dakikaları. Umarım bizi şaşırtır çünkü Avrupa'nın en büyük akvaryumu diye geçiyor. Bakalım deneyimleyip göreceğiz. Burada böyle bir köşe yapmışlar. Kafesin içerisinden slide'dan köpek balığı yaklaşıyormuş gibi bir simülasyon yapmışlar. Çocuklar için falan enteresan, ilgi çekici. Burada da bir megalodonun herhalde kafatası. Yani bu kadar oluyorsa kafatası. Burası okyanus balıklarıyla dolu bir akvaryum. Okyanusun bir simülasyonu yapmışlar burada. Yaklaşabilirsek kalabalıktan çok çeşitli balıklar var. İçeride bir tane de köpek balığı var ama görebilirsek şansımız varsa şu an evet, birden fazla varmış. Resmen okyanusun altındaki balıklarla göz göze geliyorsunuz yani. Ayağınızın altında köpek balıkları geçiyor resmen.
Il y en a plein d'autres à voir. Comment ils sont beaux. Alors, c'est pas un aquarium géant, ça? Non, c'est pas géant. Burada köpek balığı dişlerinden yapılan enstrümanlar, kıyafetler, savaş aletleri. Burada bir köpek balığı avcısı. Burada köpek balığının buradaki akvaryumun uzunluğu, yani direkt dümdüz bir uzunluk değil ama böyle dönmeli, açılı bir uzunluk yapmışlar. Totalde 7 kilometre bir uzunluğu var ve içeride canlılar sürekli bir sirkülasyon yapıyor. Sirkülasyonu takip ediyorlar. O yüzden de bu şekilde köşelerden akvaryumu izleme alanları var. Buralarda da ufak sıralar oluyor. Böyle izleme alanlarından balıkları izleyebiliyorsunuz, akvaryumun içerisindeki habitatı. Genelde okyanus canlıları. Burada okyanusun ufak bir simülasyonunu yapmışlar. Burası resmen bir böyle gemi batı simülasyonu gibi. Metallerin üzerinde yeşeren, tekrardan can bulan deniz canlıları, deniz bitkileri. Oui, il peut changer son sexe. Balığın türünün ne olduğunu bilmiyorum ama balık cinsiyetini değiştirebiliyormuş kendi kendine. LGBTQP. Yani aslında bu balığın cinsiyetine nabbinleri diyebiliriz. Vous pouvez vous mettre là aussi, tu la vois là-bas.
Wow, impressionnant. Çok geniş bir akvaryum sistemi var. Şöyle bir akvaryum tünel yapmışlar. Suyun altından geçiyorsunuz. Bütün okyanus yaşamını gözlemleyebildiniz. Enteresan yani Fransa'nın çok da turistik olmayan bir bölgesinde ama şeylere baktım yıllık 800 bin ziyaretçi alıyormuş. Giriş bileti 30 euro hesaplasan 30 çarpı 800 bin. Yani içeride bir 45 milyon ton su varmış. Su parasını falan hesap etsen iyi kazanıyor demek ki yani. Yoksa devam edemezler. Bayağı büyük bir yer yapmışlar. Buradan böyle bak bir tünel yapmışlar. İlk başlangıçta başladığımız izleme noktası şu karşı taraftaydı. Şu an diğer tarafındayız akvaryumun. Buradan böyle küçük tünellerden geçiyorsunuz. Değişik bir eksperyans sunmuşlar. Bu şekilde.
Şimdi ilk akvaryumu, ilk bölümü bitirdik. Böyle ikinci bölüme geçerken ilk bölümün tepeden bir görüntüsü var. Balkon diye burası var. Buradan akvaryumu tepeden görebiliyoruz. Totalde 600 bin litre su varmış. 32 bin ton sirkülasyon yapıyormuş. Yani su tekrardan filtrasyon yapılıyor büyük ihtimal. Bakalım saat 2'de balıkların beslemesi var. Az önce böyle bir tiyatro salonu gibi bir alan yapmışlar. Oradan büyük ekrandan izleyebiliyormuşuz beslemelerini. Dalgıçlar falan giriyor. Yetişebilirsek, ayarlayabilirsek organizasyonu onu da izleyeceğiz bakalım. Enteresan yani. İlk bölüm biraz okyanus hakkında bilgi verdi. Bakalım ikinci bölümde neler var. Açıkçası internette çok fazla bilgi yoktu. Biz de her seferinde bize de sürpriz oluyor yani. Burada da yapılış aşamaları, akvaryumun kurulumu. Güzel bir kompleks yapmışlar ya. Deniz hayvanlarıyla böyle burnunuzun dibinde tanışma fırsatı. Gayet eğlenceli, keyifli. Şöyle ilk giriş, ana girişe tekrardan geri dönüyorsunuz. Akvaryum bitirdikten sonra. Şimdi buradan ikinci bölüme geçiyoruz. Bakalım ikinci bölümde bizi ne bekliyor. Şimdi ikinci bölüme girdik. İkinci bölümün ismi daha çok böyle insanlar, kıyılar ile alakalı bilgiler bakalım. Burada nelerle denk geleceğiz. Şöyle bir tünelden geçiyoruz ikinci bölüm için. Enteresan ya, çünkü çok fazla yabancı turist var. Normalde küçük şehir bu kadar turist beklemezsin. Ama çok fazla turist var yani. Herkes akvaryuma gelmiş. Ben 4 senedir dibinde yaşıyorum. İlk defa duydum Avrupa'nın en büyük akvaryum olduğunu. Biz de buradayken görelim dedik. Bakalım. Bu akvaryumda denizin 0-50 metre derinliğinde yaşayan canlılar var, birden fazla. Çok temiz yani falan. Değişik türler var, hep birlikte yaşıyorlar. Bu bölüm denizin üst kısmı aslında. Okyanusun daha doğrusu, denizin değil. 1,50 metre. Bu şekilde bir yaşam alanı kurmuşlar buraya. Her köşeye şöyle ufak küçük akvaryumlar yapmışlar burada. Nemo'nun akvaryumu. Her akvaryumda farklı bir balık türü, birlikte yaşayan birkaç balık türlerini bazen aynı yere koymuşlar. Burada ne var? Burada biraz solucanımsı canlılar var. Enteresan. Cette fois, il fait zoom. En fait, il faut regarder de loin. Kuma yani vücutlarının yarısı kumda ya kafaları dışarıda, etrafı kesiyorlar öyle. Solucan gibi. Ama bir balık türü yani. Enteresan. Böyle burunları uzun balık türleri var. Şöyle bir salondayız. Burası çok böyle akvaryum, yani büyük akvaryum gibi değil, ufak ufak akvaryumların birleşimi gibi. Yani bölümün ismi Kıyılar ve İnsanlardı ama böyle ufak akvaryumlar yapmışlar. Bu neymiş? Bu da 2 metre ile 15 metre arasında yaşıyormuş. Değişik ya, böyle ufak ufak akvaryumlarla her balık türünü göstermeye çalışmışlar. Sarıyor ama en ilgi çekici olan o birinci bölümdü. Bakalım daha 3'ü görmedik. 3'ü de gördükten sonra genel bir izlenimimi paylaşırım. Şu ana kadar zevkli geçiyor, enteresan. En azından köpek balığıyla burun buruna geldik yani, öyle bir görmüş olduk dünya gözüyle yakından. Burada deniz kaplumbağası var. Bakalım, biraz kalabalık. Arasından gösterebilirsem. Şu şekilde.
Tek başına takılıyor balıklarla birlikte. Ha, 2 taneymiş. 2 tane. Yalnız bırakmamışlar reisi. Bir tane de burada var. Bu çok hareketli değil. Kral yorulmuş artık sevgi gösterisinden. Overthinking saatine denk geldik de aynen. Arkadaşlar yanlış bilgi, Nemo buradaymış ya. Bir önceki herhalde daha farklı bir türdü. Bizim için hepsi Nemo, fark etmez. Buradan ayrı bir mekan yapmışlar böyle deniz bitkileriyle. Galiba Nemo buymuş. Fark etmez, siz Nemo gibi izleyin diğerlerinde. Nemo, Memo çok önemli değil. Bilmiyorum, çok küçük küçük balıklar var. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum da. Ana akvaryumdan sonra bura açıkçası daha küçük, böyle daha ufak tefek ya, çok sarmadı. Yine bir yerlerden aşağıya iniyoruz, bakalım neyle karşılaşacağız. Burada şöyle bir yapı var, ters piramit şeklinde. Değişik bir atmosfer yapmışlar balıklara. Abi tek tek böyle balıkların cinsine bakıp şu balığı bu balığı demiyorum biraz. Genel estetik bakıyoruz. Güzel mi? Güzel. Enteresan mı? Enteresan. Balık mı? Balık. Böyle enteresan, denk, böyle ekstra bir şey olursa da söylerim. Tuzak lan bu. Sırf kuyruk azalsın diye böyle bazı yerlerde odaları yapmışlar. Merdivenlerden aşağı iniyorlar. Bak şuradan indik. Şurayı görmek için buradan geri çıkıyoruz. Ben çok beğenmedim dizilimini açıkçası. Çok anlayamıyorsun nereye nereden geçeceğini. Bir de hiç sevmem merdivene çıkmayı ya. Gezmeye geliyoruz, yorulmaya değil. Dümdüz şöyle koyun hepsini bir arada. Gelelim gidelim. Bakalım buradan nasıl, nereye çıkartıyor? Ya aynı alana çıkartıyor yine. Deminden şimdiye geldik. Işınlanmayı bu. Enteresan şeyler var. Kamerayı çevirebilirsem. Bu deniz atı mı oluyordu bunlar ya? Bizim genel kültür seviyesi. Şu ne? Deniz yıldızları. Neydi bu, çoban yıldızı mıydı? Deniz yıldızı mıydı? Böyle bir şey yapmışlar. Yine burada bir ayrı bir akvaryum var. Kral sakin ol. Kral Manisalı şoför gibi viraj alamadı. Yine aynı viraj alamadı bak. Şöyle bu şekilde. Bakalım, foklar falan var. Orayı bekliyorum. Fotoğraflarını gördüm de. Herhalde 3. parkurda foklar var. Bir de hep beslenme saatlerini biz kaçırmışız. Biri 2'de, biri 3'te. Şimdi en başa geri döneceğiz o beslenme saatlerini görmek için. Şurada bir tane deniz atı var. Karslılara denk gelmiş herhalde, biraz üzgün. Bu da overthinking saatinde ya. Böyle küçük bir akvaryum sistemi yapmışlar. Balıklara dalga veriyorlar. Plaj esintisi gibi. Şöyle.
Güzel ya. Enteresan. Bize de akvaryum var 4 tane. 4 tane balık var. Beta balığı. Çocuklar diyorum getirseydik keşke şöyle görselerdi. Burada yine böyle alttan girip bakılabilen akvaryum var da biz fiziki çalışan insanlara bize bel ağrısı var. Böyle her yere girersek bir balık göreceğiz diye günü bitiremeyiz. Neyse ayakta da izleyebiliyorsun. Hiç eğilmene gerek yok. Bu şekilde. Böyle küçük küçük akvaryumlarda da bitkileri var, deniz bitkileri var. Bu şekilde alanlar var. Güzel bir köşe. Bitirelim artık ya. Yunus bunu satlamıyorum böyle. Yunus şovu yapsınlar. Burnuyla top mop getirsin. İnşallah 3. bölümde o vardır bakalım. Yine başka bir akvaryum birkaç türden. İlerliyoruz. Kalabalığın içerisinden çıkıştan girenler, girişten çıkanlar. Bunlar da küçük deniz anaları. Farklı bir salona çıktık buradan. Bakayım bir. Şurada yine bir akvaryum var. Burası diğer bölüme doğru gidiyor. Buradan ilerleyelim. İşte foklar burada. Foklar burada. Böyle akvaryum detaylarından kaçmamışlar. Ama aynı zamanda çok fazla da var. Video, fotoğraf, görüntü falan var yani. Akvaryum diye gidiyorsun, kimisi sadece fotoğraf, kimisi gerçek akvaryum. Biraz böyle bir şey atmışlar. 1950. Tepeye panolar koymuşlar da böyle nüfusunu sayıyor anlamadım. Dünya nüfusunu sayıyor da neye sayıyor? Biz birazdan penguen göreceğiz. Fok göreceğiz. Dünya nüfusu artıyor. Foklar çok mu yalnız? Şöyle bir alan var. İçeride restoranlar falan. Ortaya şöyle bir panolar, manolar, kuşlar, böcekler, foklar, martılar gösteriyor. İsmi ne? Deniz madenciliği herhalde ya. Antikanserlerin %50'si denizlerden elde ediliyormuş, deniz canlılarından. Şöyle deniz madenciliği mi bu artık? Bir şeyler diyor da. Aynen öyle. Şu girişi bulalım bir. Bak yine bir saçma sistem var.
Buradan iniyorsun şuraya çıkabilmek için. Sırf trafiği azaltmak için araya böyle tuzaklar kurmuşlar. 2 tane ekran koymuşlar. Ekranın başında beklerken merdiven indirip merdiven çıkartıyorlar. Şeyi beğenmedim ya. Dizilişini beğenmedim mekanın. Çok kötü. Şurada bir forum var. Ne forumuymuş o? Böyle bir merdivenden iniyoruz. Sonra geri çıkacağız. Çıkmak için iniyoruz yani. Derin bir mesajı var bence buranın. O yüzden böyle yapmışlar. Size biz bulalım şurayı, ondan sonra tekrardan videoyu başlatırım. Böyle yoksa çok fazla vakit kaybedeceğiz. Burada bir şeyler var. İşte burada dikkat çekici bir şeyler var. He, kaplumbağalar var da onları nereden yakından çekebiliriz bilmiyorum. Şöyle bir deneyelim bakalım. Küçük bir alan yapmışlar. Tabii. Yalanlar. Yes. Burada böyle daha sığ su canlıları var. Yani işte 1 metre falandır burada, daha fazla değil. Çok bir şey gözükmüyor o yüzden. Oo. Ne var da suya tepeden baktığımız için gözükmüyor. Burada bayağı bir balık var suyun içerisinde. Şöyle bir yer. Bu da akvaryumdaki, yani bölümdeki balıklar. Ha, in fondo da. Burada yine böyle tırmanmalı, kafa sokmalı akvaryumlar var. Buraya bakabiliriz ya, burası enteresan olabilir. Böyle kafamızı sokuyoruz. Hop. Sokarken kafayı vurduk tabii bir yerden. Şöyle akvaryumlar var işte. İlginç bir balık da yok. Herhangi bir pet shop'a gitseniz göreceğiniz ufak tefek balıklardan gereksiz yaralanma tehlikesi. Bedavadan kafayı vurduk. Burası beni germeye başladı. En negatif yanında sigara içme alanı yok. Bir girdik içeriye,
Her yerden basmışlar oksijeni. Bizim ciğerler bu kadar alışık değil temiz havaya. Bakalım. Açık hava bulmaya çalışıyoruz. Normalde çünkü açık havada 3. parkur da biz bir türlü varamadık. C'est quoi cela? Il y a les corails. Je dis que je veux faire la plongée, tu vois, plonger. Mais je peux plonger où il y a les corails. Ici, par exemple, ici c'est Israël et Égypte ou Arabie Saoudite, Oman. Ici, il y a les corails. En Malaisie. Burada böyle ya bu herhalde deniz mercanları oluyor ya, deniz mercanları hani dalmak için falan o noktaları gösteriyor. Yani nereler güzel, nerelerde bunları görebilirsiniz diye dünya haritası yapmışlar. Bu şekilde. İşte şu. Var mı? Bu şekilde. Küçük akvaryumlar. Başta çok enteresan büyük akvaryum, köpek balıkları falan. İyi de sarıyordu, gittikçe can sıkmaya başlıyor çünkü çok çocuk var. Çok turist var. Bakalım. İlerliyoruz. Böyle bir gemi batığı gibi yapmışlar bunlar merdivenden. Ne düşünür? Recep İvedik'in de dediği gibi abi ufak balıkları çok yalnız. Bunlar niye tek? Bütün akvaryumda bir sürü balık vardı. Fok balığı tek. Tek başına yüzüyor yazık kardeşim. Herkese eğlendirmeye çalışıyor tek başına. Sonunda açık bir alana denk geldik. Bu reisler harbi çok yalnızlar ya. Wir machen dann was. Wir machen dann was. Fok balıklarını göreceğiz diye geldik de fotoğrafta 12 taneydi. Burada biri yüzüyor, ikisi güneşleniyor. 3 tane fok balığı var. Bakalım bunların beslenme saati varmış 3'te. Ne dersin? Yani şu şekilde de karşı taraftaki yerden de dışarıdan izleyebiliyorlar ücretsiz. Tam burası tam denizin dibinde arka taraf plaj. Buraya gelip bedavaya bir kısmını izleyebiliyorlar. Reis çıktı suyun üstüne.
Esta toca, o fundo ele não. De hachis de poisson, de hachis de crevettes et de gelée de poisson. Et donc ils vont mettre la cible dans l'eau. Charles, qui a appris à reconnaître cette cible, va la suivre sur plusieurs mètres. Et après avoir fait ça, les soigneurs vont lâcher la nourriture directement dans sa bouche. Donc, comme vous pouvez le voir sur les écrans, c'est le nourrissage. On va demander à Balou. Balou, c'est l'étoile. Super. On va demander à Scooby. Alors Scooby, c'est le demi-frère de Balou, c'est pour ça qu'il ressemble beaucoup. Et là, lui aussi, 11 ans. Ils ont le même papa, mais pas la même maman. Scooby, sa forme, c'est le triangle. Est-ce qu'il est bien concentré? Ah, je l'ai mis à un moment un petit peu moins facile. L'idée, c'est de varier un petit peu, de les mettre partout pour avoir des animaux qui soient bien concentrés. Alors là, pas d'applaudissements, c'est pas du tout sa forme. Alors notre idée, c'est quand même pas de frustrer les animaux, on va quand même lui donner un petit coup de pouce et je vais décaler de quelques centimètres la forme, même si normalement il aurait quand même dû la trouver. Mais avec les grosses chaleurs, nos animaux ils sont parfois un petit peu moins motivés. Super. Alors, il nous manque Kai. Kai, vous avez vu sa forme. C'est le sablier. Hop, alors, Balou, on ne lui a pas demandé, si j'ai bien compris. Alors, il faut savoir que c'est beaucoup plus dur pour nos otaries de rester sagement à leur place que de participer. C'est d'ailleurs pour cela qu'on leur donne... Şimdi birinci ve ikinci alanda beslemeler oldu. Hayvanları beslediler. Birinci alandaki tam bir dolandırıcılıktı ya. Gittik zannettik ki köpek balıklarını falan beslerken gösterecekler. Meğersem haftada 3 gün besliyorlarmış. O da bugün değilmiş köpek balıkları. İçeride bir tane dalgıç böyle zemine yem bırakıyor. Önünde bir tane eleman anlatıyor işte. Yok şu şunu yer, bu bunu yer falan. Gereksizdi bence. Fok zannettiğimiz hayvanlarda deniz aslanı çıktı. Yine genel kültürümüzle kendi kendimize rezil oluyoruz. Deniz aslanlarının beslemesi güzeldi. Şimdi penguenlerin olduğu yere doğru gidiyoruz bakalım. Şehri de gezmekten vazgeçtik. Çok mantıklı bir şey yok. Şehirde bir tane saat kulesi var. Bir de kilise var. Burayla kapatacağız büyük ihtimal bakalım. Her yerde deniz anası var. Buldukları deniz anasını akvaryuma kapatmışlar resmen. Non. Priorité aux mouches. Biraz böyle karıştırmışlar ya. Bir yerde akvaryum, bir yerde başka bir şey olsa olur. Her yere akvaryum koymuşlar. Dağınıklıktan, bir de oksijensizlikten başınızı ağrıyorlar. Sürekli bir kapalı alandasınız. Çoluk çocuk, uğultusu, konuşmaları, bağırış, çağırış. Sigara içme alanı yok. 4 saat oldu. İçerideyiz. Hala sigara içmedik. O da insanı geriyor. Tahammülsüzleştiriyor yani mekanı. Bakalım. O yüzden penguenlere çok bir ilgimiz kalmadı yani. Bitirip gitmemiz lazım. Şuna bak. Burada da penguen besliyorlar bakalım. Penguenlerin olduğu yer diğer taraflara göre biraz daha soğuk. Ama tabii bir Antarktika gibi değil de bir tık daha soğutmuşlar burayı ölmesin hayvanlar diye. Bunlara yazık işte burada. Bunların hiç habitatıyla alakası olmayan yerler. Şu tepeye çıkalım. Tepeden. Il n'a pas envie de manger. Ah, lui, il a fini, tu vois, regarde. Regarde le résultat, regarde.
Hı? Şimdi akvaryum turumuzu bitirdik. Akvaryum şöyle direkt sahilin yanında, şu arkamda gördüğünüz bina. Bir temiz oksijenden sonra insanın beyni açılıyor tekrardan. Çünkü içerisi o kadar kapalı ve basık bir alan ki şey yapamıyorsunuz yani. Bir yerden sonra odağınızı kaybediyorsunuz. Bir de gereksiz dağınık yani. Her yeri gezmek için biz 11'de girdik. 5-6 saatimiz gitti içeride. Aslında böyle totalde görmeye değer 2 saatlik şeyler var. Kısaca şehirden bahsedeyim çünkü şehir merkezine baktım, yapılacak hiçbir şey yok. Yani gidilecek bir yerde bir tane kilisesi, bir de saat kulesi var. Burası Manş Denizi. Manş Denizi'nde şöyle gördüğünüz gibi aslında deniz çok uzak gibi gözüküyor ama burada gelgitler çok fazla var. Yani aslında arkamdaki deniz akşama doğru böyle bir 30-40 metre daha öne geliyor. O yüzden insanlar böyle bu taraflara doğru, denize uzak yerlere doğru havlularını serip şemsiyelerini koyuyorlar. Yüzmek için bayağı bir yürüyorsunuz. Çünkü denize başta giriyorsunuz, 2-3 metre giriyorsunuz. Gün içinde sürekli denizde durursanız su bayağı bir şeye doğru geliyor, kıyıya doğru yanaşıyor. Fark etmiyorsunuz yani. Bir kere kötü bir tecrübemiz olmuştu. Bütün eşyalar ıslanmıştı. Şimdi şu arkamda aslında çıplak göze baktığınızda hava açıkken ufaktan İngiltere kıyılarını görebiliyorsunuz. O yüzden buranın devamında da Kale şehri ve Dunkirk şehri var. Buralarda çok fazla mülteci var. Sebebi de şu, bir şekilde Fransa'ya kendini atmış, İspanya tarafından, işte Marsilya tarafından Fransa'ya kendini atmış mülteciler buraya geliyorlar. Buradan bir umut, yani belki İngiltere'ye geçeriz umuduyla çok fazla denizi geçmeye çalışan mülteci var. Geçmeye çalışırken de çoğu yakalanıyor zaten. Çünkü İngiltere'ye geçmek Avrupa'ya geçmek kadar kolay değil mülteciler için. O yüzden de bu bölgede çok fazla mülteci yığılması var. Özellikle Kale ve Dunkirk şehirlerinde mülteci kampları falan var. Burası da şu arka taraf gördüğünüz yer. Burası balıkçılık limanı. Yani tamamen balıkçılık için kullanılıyor. Hatta Fransa'nın çok fazla balık ihtiyacını buradan karşılıyorlarmış. Öyle güzel bir şehir. Yani çok turistik bir yer değil, yol üstü bir yer değil. Fransa turu yapacakları, Fransa'da gezecekler için böyle biraz kuytuda kalan bir yer ama değişik bir şey. Biz de bir hafta sonumuzu değerlendirelim, buraları bir gezelim dedik. Kıyılardan da fotoğraflar, videolar eklerim videonun içerisine denk gelirse. Bu şekilde bir pazarımızı değerlendirmiş olduk. Böyle fırsat buldukça, enteresan mekanlar denk geldikçe çekmeye çalışacağım, paylaşmaya çalışacağım. Biraz böyle günlük, haftalık yaptığımız işleri, yakında onları da yapmak istiyorum açıkçası. Böyle Fransa'da bir gün ne yapılır, nasıl edilir? Kendi çalıştığım dükkanda da videolar çekmek istiyorum. Çektikçe böyle paylaşacağım ufak ufak. Buradan belki dikkatini çekenler olur, izlemek isteyenler olur. O yüzden yapıcı yorumlar, eleştirel yorumları da bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.